Oo. Bir şey oldu buna arkadaşlar. Evet, bu bir güncellemedir. 32 dakikalık yolumuz kaldı. Bulamadık arkadaşlar ya. Böyle herkes uyumuş. Ne yapıyorsun sen bu kadar? Ay çok heyecanlıyım. Ne oldu bu kadar? Neden heyecanlandın? Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Başlıktaki yere. Başlıktaki yere mi? Söylemeyecek Su misin? aldım. Söylemeyeceğim. En büyük hayallerimden birini gerçekleştirmeye gidiyoruz. Balina köpek balığı göreceğiz. Ne kadar oldu? 11 sene mi oldu? Vallahi bilmiyorum. 11 sene Hatırlamadığım oldu kadar işte. uzun Biz bir süredir. balayında Maldivler'de gidecektik buna. Aslında 11 yıl oldu. Ama yer yoktu yani. Yer şurada. yoktu. Yarın gideriz falan diye gidememiştik. Sonra şimdi o kadar yıl geçti. Filipinler'de denk geldik. Şimdi oraya gidiyoruz. Yolumuz bayağı uzun. Yolda sizi bilgilendiririz. Bir sürü şeyler yapacağız zaten. Önce başka bir şehre gitmemiz gerekiyor ama. Evet, şu an Cebu'dayız. Buradan Oslo'ya gideceğiz. Yaklaşık 3 saat falan sürecek. Her zamanki gibi motorla gidiyoruz. Evet. Saçımız Acayip- başımız dağınık, heyecanlıyız. Acayip bir tur. Ben çok istiyordum motorla gitmeyi. Otobüsle de gidebilirdik ama biz motoru çok sevdiğimiz ve Ceyhun kullanmayı çok sevdiği için. Evet, bir de yollar falan çok güzelmiş. Normalde biz gece yola çıkacaktık. Planımızı değiştirdik ama. Evet, biraz daha güvenli Aynen. saatli Şu bir an gidiş saat için. 5. Çıkacağız buradan. İşte 3-4 Akşam saat 5. gideceğiz. Akşam 5. 8-9 gibi orada olacağız. Orada bir tane hostel gibi bir yer bulduk. Bayağı $10'lık. Orada kalacağız. Sabah 5'te kalkacağız. Sabah 6'da gideceğiz. Ay. Heyecanlandım. Hadi görüşürüz Biraz yolda. sakinleşelim. Yolda görüşürüz. Evet. Otelimizden çıktık. Şimdi motorumuzu teslim almaya gidiyoruz. Motorcu arkadaşla konuşmuştuk. 5'te geleceğiz, alacağız diye. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Oradan da yola çıkacağız. Hava güzel. Her şey Ben yine de güzel. mont aldım. Al motorda akşam eser. Ya sanmıyorum. Hava çok sıcak çünkü. Baya böyle 30 derecelerde burada hava. Bir şey oldu buna arkadaşlar. Fabrika ayarları bozuldu. Fazla heyecanlandı. Tamam, Bende hiç öyle bir şey yok. yoktu. Senden dolayı ben de heyecanlandım. Ama Ceko. Hayır, heyecanlıyım tabii ki de orada görünce falan olur diye düşünüyorum. Bir de gördüğümüzü anlamayacağız. Her şey çok çabuk olacak. Öyle oluyor. Evet, o yüzden öncesindeki heyecanı çok seviyorum böyle büyük şeylerin. Mümkün olduğunca size çekmeye çalışacağız. Telefonlar, kameralar basıp gireceğiz denize. Vallahi Artık- önce kendi gözüm gelir. Tabi. Deniz gözlüğü getirmiştim ben. 6 aydır hiç takmadım. İlk defa aklıma geldi, yanıma aldım. Onları daha net görürüm diye. Ay trafik Bakalım. başlamış ha. Evet, güzel bir görüntüler İnşallah çekebiliriz. Bazen oluyor çünkü böyle video çekiyorlar falan, sonra böyle bir çıkıyor. Şimdi motorcuya gidiyoruz. Motorcumuza geldik. But I can go there, but the problem is İki tane I seçeneğimiz will var. go there. Bir şu. It needs me to Yamaha Fazio muydu? Aha. Fazio. Diğeri de here, alright. Bunda klik. Honda Click. You can ask Bu daha güzel. the officer. Ha iyi, güzel gelmiş, o sıkıntılıydı ya. Onun şurada gündüz gösterdi bize de, koltuğunda biraz sıkıntı vardı. Biraz içine sokmuş bu arada. Yenisi gelmiş. Found the motorbike. Kapının önünde duran mı bu? Yo, kapının önünde duran şu kırmızıydı. Yeah, it's very. Bunu veriyor mu acaba? It's Hazırız. Yola çıkmaya. Motorumuzu aldık. Uzun bir yol bizi bekliyor. Evet, uzun bir yol bizi bekliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle cillop kaymak gibi motorumuzu kaptık, yepyeni. İlk defa bir motosiklet kiralayıcısı. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet, motoru sildi. Her şeyi temizledi tek tek. Kaskların içine dezenfektan sıktı falan. Ona da söyledim, teşekkür ederim dedim. 6 aydır motor kiralıyoruz, hiç böyle bir şey görmedik diye. Adamsın be dedi. Bağırıyorsam kusura bakmayın, kasktan hiçbir şey duymuyorum. Ben seni iyi duyuyorum. Okey. Ama benim de kulağım kapalı. O zaman yola çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. Hadi biz. Evet. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Çıkıyoruz arkadaşlar. Oslo'da görüşürüz. Gidemiyoruz.
Burada kaldık. Hayır öyle deme. Bir küçük mola mola verdik. verdik. Aynen, bir şey diyemeyip beraber sonra şey yapmalıyız. Şöyle gözükür mü? 32 dakikalık yolumuz kaldı. Valla dediği gibi tuttu. Yollar biraz Güzel ama. güzel, yok Evet. keyifli en azından, ama biraz şehirden çıkarken trafik vardı çok, bayağı. Bir de buralarda böyle yollar çok iyi olmadığı için çok hızlı da gidemiyorsun. Biz hızlı gitmiyoruz zaten de. Köpekler yolu atlayabiliyor diye bir uyarı vardı. İnternette okumuştuk. Evet köpekler çok var. Boş köpekler seviyorlar da yolun ortasına Evet, evet. durmayı. Üç Bir de saat yolda çukurlar da vardı. var, bayağı var. Ama beklediğimden iyi yol. Evet. Ama gene dikkatli gitmek lazım. Bazıları çok büyük, o yüzden sıkıntı. 3 saat 20 dakika oldu. Bir yarım saatimiz kaldı. Yani 4 saate yakın sürüyor. 120 kilometre, normalde çok daha hızlı gidersin ama güzeldi, keyifliydi yani. Güzel güzel çok anlamadık. Bir şey Birazcık olmadı. dinlenelim dedik. Sadık yarimize geldik. Evet. Her zamanki gibi kurtarıcımız. Aynen. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Oslo'da görüşmek üzere. Bye. Nasıl sağlık durumu? Yorgunluk durumu? İyi iyi. Ellerime lastik şeyler, elcikler ellerime yapıştı artık. Geldik. Belediyeyi bulduk. Evet, Oslo merkez yazınca buraya çıkarıyormuş. Böyle eski tarihi yapılar var. Kilise falan var şurada. Çok güzel gözüküyor ya. İMÇ. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Oslo'da şeye gideceğiz. Burada bir şey yokmuş çünkü. Buradan da 10 kilometre orası var. 5 saate gidiyoruz. Oslo köpek balıklarının dalındığı yerde varmış daha kalınacak yer falan. O yüzden o tarafa doğru gidiyoruz. Macera yaşamak deyince de biz. Hiç böyle bu kadar maceralı olacağını düşünmüyordum. Ben de. Şöyle bir şeyler aldık biz, saat 6'da çıktık. 6 saat olacak zaten. Ankara'ya geldik. Ne oldu? Biz Oslo'ya geldik. Yemek falan buluruz diye gerilerde yemedik. Oslo'ya geldik. Yol üzerinde bir sürü McDonald's, 7-Eleven, Evet. Jollibee her şey vardı. Oralardan yemedik. Geldik buluruz diye. Neyse geldik, ben oteli de ayırtmadım. İyi ki de ayırtmamışım bu arada. Niye? Bazı oteller kapıları açmıyor ya. Bir tanesi şey dedi çünkü, su yok, iyi ki rezervasyon yapmadınız falan dedi. Au. Neyse bulamadık. Otel bulamadık. Biraz sokakta kalacak gibi oldu. Aynen. En son bir tane bir yer bulduk Allah'tan. Şimdi orayı ayırttık. Geldik. Acıktığımız için bir yemek yiyeceğiz. Bir tane fırın varmış 24 saat açık. Burada yiyeceğiz. Sonra otele gideceğiz. Otele gidince orayı gösteririz açamıyorum. zaten size. Daha önemli derlerim. Aynen, deniz kenarı bir yer zaten. Manzaralı. Ama doğayla özdeş. Evet. Onun için söylüyorum. Şimdi size kalacağımız yeri göstereceğim. Dünyanın en güzel oteli. Şimdi ağaç evler var. Bu yolun aşağısı deniz. Değil mi? Neredesin Ceyhun? Odada seni bekliyor. Ha, malikanemiz burası. Senin için çok güzel bir yer tuttum. Görüyorsunuz bütün güvenlik önlemleri alındı. Oda turu yapalım mı? Olur. Ama Rezervasyon yapmadan gelmeyin ama. Buradan. niye? Yer yok. Niye öyle diyorsun? Bak yana doğru da açılıyor yani. Açılmıyor. Buradan mı gireceğim? Girdim. 4x4 10 numara müthiş bir oda. Doğru. Mesela kamp yapmayı seviyorsunuz. İşte size kamp gerçek. Burayı açık bırak da şimdi gece gece bütün herkes geçsin. Dur kapatayım dur. Şeyde kalmıştık. Bunun aynısı. arkası yok mu? Yok.
Aşağıdaki fermuardan kapatıyorsun. Ya bunu kapatsan ne olur? Kapatmasan ne olur? Bulamadık arkadaşlar yer. Bir Böyle herkes uyumuş. evet, bir de buranın şeyi vardı. Büyük odası vardı. Bayağı özel tuvaletli falan, kocaman İyi aslında. görünüyor. 21 dolardı. Orada kalmak istiyorduk. Hiçbir yer kalmadı dedi. Başka da yer kalmadı. Saat 12. Hiçbir yer bulamadık. Bu arada gözüküyordu şeyde, Agodo'da yer varmış gibi gözüküyordu. 3 otelde de. Yok dedi. Biz burada kaldık. 8 dolar buranın geceliği. Bu çadır. İlk defa, hayatımızda ilk defa bu kadar ucuz bir yerde kalıyoruz yani. Şey aklıma geldi, Sahra Çölü'nde de çadırda kalacağız falan diye böyle şey Bu arada yapmıştım o da böyleydi yani. Şimdi biz Evet. artık yatmaya geçiyoruz. Saat zaten 12'yi geçti. 5'te ya. kalkacağız. Sabah kaçta kalkacağız? 4.30-5'te kalkacağız. Gideceğiz. 6'da açılıyormuş. Çok yakın bu arada. Evet. Öyle bir güzelliğimiz var. Aynen. Koşarak Bayağı, gidebiliriz. Evet. Yani motorla 2 dakika falan sürecek. Dinleneceğiz. 5'te gideceğiz artık. Bakalım yarın neler gelecek başımıza. Kahramanlarımız ne? Evet. Enteresan bir yolculuk oldu gerçekten. Evet. Sabah görüşmek üzere. Saat 5. Geldik biz ama bayağı bütün aynen bütün şehir gelmiş zaten. Şimdi bir abi takıldı bize, bakalım. Ben size bilet alayım. Ayağı yapacak herhalde. Bu zaten bilet alma alanına doğru biz kendimiz gidiyoruz. Bakalım ne diyecek bilmiyoruz. Oo, Yine 9 bulacağız herhalde. kısmet artık geldik. Alandayız. Tekrar günaydın herkese. Görünüyor mu bilmiyorum da şöyle damgaladılar bizi. Şöyle Numaramızı aldık, numaramızı Aynen. aldık. numaramızı aldık. Bir tane abi bizi şey yaptı. Bu arada Ben ne mikrofonu kadar- ağzıma tutmayı unuttum. Sesimi duymadıysanız kusura Ha, bakmayın. ne kadar yani birinin sayesinde 166'yı aldık. Yani görevli mi, komisyon mu alıyor, sonradan para mı isteyecek tam çözemedik Olabilir. şimdilik. Fişin üstünde çünkü ismi yazıyor. Evet. 2 kişi falan yazıyor. Girerken de millete el kol bir şeyler yaptı. Şey dedi, en azından biz saat 5'te geldik. 5 çeyrek geçe. Dedi ki 7-7.30 arası geri gelin dedi. Güzel oldu. Şimdi otele geri döneceğiz. 2 saat sonra geri geleceğiz. O her teknenin ya da işte neyse botun, salın bir yarım saat kadar suda kalma hakkı var. O yüzden takriben kaç numaranın saat kaça denk geleceğine alışmışlardır, biliyorlardır artık. Evet, Bizi de evet. yönlendirdi. Söylüyormuş hep Burası zaten. aşırı kalabalık, tur otobüsleriyle çok fazla insan geldiği için haliyle. Şöyle bir etrafı da gösteririz. Zaten direkt olarak haritada işaretlenen yer sizi buraya getiriyor. Çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bir göstersene arkayı Ceko. Zaten çok kalabalık ya. Yolda da buraya gelmeden önce zaten hani şey kapkaranlık bir yol böyle. Şu sağ tarafta zaten sıra var, şu anda da görüyorsunuz. Oradan sıraya girip damgalanıyorsunuz. Henüz ödeme yapmadık bu arada. Sıramız geldiğinde ikinci basamak olarak ödememizi yapacağız. Onları da gösteririz. Aynen. Sonrasında kayıt olup ilgili tekneye geçiyorsunuz. Bu arada ben bakmamıştım da sol tarafta da şey diyor, online booking diyor. Yani daha önceden de büyük ihtimal değil, online alınabiliyor demek ki. Ben öyle bir şeye bakmadım. Biz o yüzden almadık öyle bir şey. Hiçbir yerde de ben görmedim internette Aynen, falan da. hiç kimseden de görmedim. Siz Burada Kore bakabilirsiniz yazıyor. ama. Belki onlara özel bir şey. Ha, olabilir. İlginç. Sonra geleceğiz işte, paramızı ödeyecekmişiz. Adam dedi 7-7.30 arası burada olun dedi. 1000 peso bu arada yabancılar için Ha aynen, 1000 pesoymuş. kişi başı. 700 TL gibi. Bedava. Vallahi bedava. Ay hafiften böyle güneş doğuyor gibi pembeleştik. Bakayım, onu göstereyim. Daha doğmayacak ama gene de çok tatlı oldu rengi. Aydınlandı ama deniz falan biraz gözüküyor. Tabii buradan büyük ihtimal gözükmüyor ama. Biz heyecandan uyuyamadık ultra lüks çadırımızda. Evet. Yani herhangi bir böcek, ne bileyim başka bir hayvan Yılan. falan, fare, gecko falan, onlar girmedi çadırımıza çok şükür. Çadırımızda büyükçe delikler vardı aslında girişte ama Evet. şey yapmışlar, kablo çekebilmek için biraz aralık bırakmışlar. Delikler açmışlar. Ama girmediler sağ olsunlar. Uyumamız için her şey sağlanmıştı fakat heyecandan uyuyamadık.
Evet döndük dolaştık. Ben 1,5 saat falan uyumuşumdur. Ben de sanırım son bir saatte uyudum. Bir de bizden önce yarım saat önce başka önümüzdeki bir çadır uyandı. Evet bayağı Aşırı gürültü yaptılar. telefondan bir şeyler izliyorlar falan saçma sapan. Enteresandı. Ah, anonslar yapılıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Öyle Bizi heyecanlıyız, çok bekliyoruz. ilgilendirmiyor herhalde. Bakalım kapı kapatıyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Kapıyı kapatacak sandım. Her şeyden bir şey çıkıyor. Yani heyecandan. gideceğiz biz şimdi. Yiğit'ine geri geleceğiz. İstersek uyuruz. Ha uyuruz istersek buradan takılırız. Bakalım bilmiyoruz biz de göreceğiz. Gün doğumunu da yakaladık. Gitmeden önce bir bakalım dedik. Evet bu bir güncellemedir. Güneş doğdu. Tık doğdu güneşim. Şimdi biz beklemeyelim dedik o yüzden bir saat, 1,5 saatliğine otele gidiyoruz. Biraz uyuyalım. Uyuyamayacağız da en Bence de. azından uzanırız yani. Yatak rahattı sağ olsun. Burada çünkü her yer sandalye, plastik. Ya ortam da çok güzel aslında. Evet. Kalmak istedik de şimdi çok yorulursak yoruluyor. sıkıntı. O yüzden şimdi geri dönüyoruz. Daha bir de bunun motorla dönüşü var çünkü. Selam. 150. 3 tekne kaldı. Yo 150. Ben 160 gördüm. Heyecanlandım burada. Çünkü 166. Son 3 teknemiz kaldı. Bekliyoruz herhalde bir 5 dakikaya 10 dakikaya diyecektim. 155 geldi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Dur. Geliyorum. Bak böyle. Bekliyoruz.
Dünyaya adapte olamıyoruz şu an. Yani bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Harbiden öyleymiş. Yani hiçbir şey, çoğu zaman ben derim çoğu şey böyle göründüğü gibi olmuyor diye. Hani izliyorsun. Çok fazla izlesen bile Evet. görünce bambaşka oluyor diye. Ben çok seneler önce izlemiştim. Çünkü böyle çok fazla da artık hiçbir şeyin sürprizinin kalmaması durumundan rahatsızım izleye Evet. izleye. O yüzden yine de neyle karşılaşacağımı bildiğim için seneler önce çok detaylı izlediğim için konuşmak da zor şu an biraz ama bayağı oldu ben izleyeli. O yüzden biraz unutmuştum. Görünce tekrar aynı büyük sürprize şoku yaşadım. Yani ilk başında şöyle oldu. Bir gittik biz sabah, işte biri aldı bizi. Anlattık mı onu, hatırlamıyorum ki onu da. Ne olduğunu anlamamıştık o abinin. Ondan Evet. bahsetmiştim ben biraz. Sonra Dolandırıcı abi mı, bizi görevli aldı. mi? Evet, abi bizi aldı, gezdirdi, onu yaptı, sıra bekleyin dedi, bekledi, işte ödetti bilmem ne falan. Mikrofonu nerede? Kısacası pardon. En sonunda geldi, ben dedi şeyle çalışıyorum. Tiple çalışıyorum Bahşişle. dedi. Ben de dedim ki yanımda nakit para yok ki benim, dedim sen öyle bir şey söylemedin yani bize dedim. Bir de bayağı baba gibi sahip çıktı bir noktada. Yani Elimizden evet, kartımızı yani- alıyor, sıraya giriyor falan. Baştan söyleseydi bu arada, hani zaten çok bir meblağ isteyeceğini düşünmüyorum. Söyleseydi hani ayarlayabilirdik ya da rahatsız da olabilirsin bundan, yalan atıyor gibi. Ben zaten tedirgin oldum ilk başta. Yani gittiğinizde orada zaten herkes bir yerden alınıyor bilet. Gidip de birilerinin size hani motoru park ettik biz, hani oradan hemen bize var mı biletiniz falan dedi, oradan aldılar. Siz direkt gidin. O zaten böyle yokuş iniyor hemen sağ tarafta. Oradan alın direkt. Yani hiçbirine ihtiyacınız yok, şey yapabilirsiniz. Bize bir de o adam şöyle bir şey söyledi. Biz onunla hareket etmemeye çalıştıkça hep yanımıza geldiği Ha, için evet. mecburen sürekli onunlaydık. Bir üçlü bir grup gibiydik. Neyse şey dedi. Bir ara bir böyle mola verildi gibi, bir süre hiç denize kimseyi almadılar. Şey dedi, hiç balık yok şu anda işte. Balina köpek balığı şu anda yok. Bir tane vardı zaten. İşte bekliyorlar falan dedi. Siz en iyisi yarın gelin. Şimdi bir tane şurada ada var. Tur. Adaya götüreyim sizi falan. Çok güzel bir ada bu arada. Fotoğraflarını göstermişti. Sumilan Daha önce mı? göstermişti bu arada. Somilan mı? Sumilan mı? Öyle Yani bir şey. yolunu yapmıştı öncesinde. Aynen. Ya büyük ihtimal bizi oraya yollayıp bugün, yarın da bu turdan alıp hani oradan para, biraz buradan para gibi. Yani biraz Evet. rahatsız olduk biz bundan. Kimseye, her yerde olduğu gibi gerçi, hep birileri bir yerlerde bir şey satmaya çalışıyor Evet. ya. Direkt kendiniz gidin yapın. Biz bunu normalde turla gelecektik. Tur 105 dolardı bir kişi. 210 dolar ediyor, yani yaklaşık 10 bin lira para ediyor. Onun yerine biz geldik işte motorla, bir gece burada kaldık. Sonra kendimiz gittik. Zaten 700 lira 1000 peso. Yani iki kişi 1500 lira veriyorsun köpek balıklarına dalmaya. Başka herhangi bir ücret yok. Hiç ücret yok. Onun haricinde motorla gelirseniz işte 500 lira motor kirasına verdik. 250-300 benzin, hani 1000 lira olsun. Motorla biz gelmek istemeyiz derseniz de otobüs kalkıyormuş şeyden. Evet, gece Cebu'dan. 2'de binebiliyor Yok, musunuz? hep varmış. Ya en uygun saat olarak söyleyeyim. Ha, yani 2'de binerseniz 5.30'da falan burada oluyormuşsunuz. 1 ya da 2'ye binebilirsiniz. Yarım saatte birmiş bu arada. Cebu'da otobüs garı varmış bir tane. Oradan gelebiliyorsunuz. O da yaklaşık gidiş dönüş 500 lira mı ne? O da 1000 liraya gibi geliyor. Biz hani motorla gezelim edelim diye tercih ettik. Hiç turla gelmeyin. Yani bayağı 7-8 bin lira cebinize kalıyor. Bu arada tura 10 bin lira ödüyorsunuz. Buraya geldiğinizde köpek balıkları olan parayı da kendiniz ödüyorsunuz. Yani burada bizim ödediğimiz parayı yine ödeyeceksiniz. Aynen, yani onda şey vardı, bir yer vardı, Kavasan şelaleleri var. Bir yer daha vardı, hatırlamıyorum. Yani hani Kavasan şelalelerine vesaire gitmek istiyorsanız, ki ona da bence kendi araçla, otobüsle gidiliyormuş. Yani motorla zaten gelirseniz her yere istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Hiç öyle gitmenize, şey yapmanıza gerek yok. Tura falan gerek yok. Boşu boşuna hiç o kadar Ya paralar ekstra vermeyin yani. bir hizmet yok. Yok. Olmayana Turla da şey gelsen yapıyor çünkü falan. orada gideceksin, aynı şekilde sıra Evet. bekleyeceksin, para alacaksın. Yani Şey değişmiyor bu arada. Ben internette daha önce araştırdığımda birkaç videoda öyle görmüştüm ya da blogda okumuş olabilirim. Hatırlamıyorum nerede tur gördüğümü. şey mi? Turla geldiğin zaman öncelikli bir geçiş hakkın olduğunu söylüyorlar. Hiç Ha. öyle bir şey yok. Biz de aynı sırayı bekledik. Onlar da sadece biri sizin yerinize Ha, bilet önde 10 olabiliyor. kişi bunlar diyor yani. Aynı sıraya giriyorsunuz ama. Hiç gerek Zaten yok. numaratör var. Sürekli olarak yönlendiriyor size. Aynen, ilk sıraya giriyorsunuz, numara alıyorsunuz.
Sonra numaradan sonra yakınlaştıkça size şey açılıyor zaten. Bir numara takibi için var. Sıranız geldi mi diye. Bir de para ödemeniz için. Atıyorum 166 idi bizim numaramız. 150'ye kadar ödeyebiliyordu. O anda ödeyemiyorsun. 150'den sonra açılıyor. Tekrar ondan sonra ödeyebiliyorsun. Hani ilk parayı sırayı alıyorsun. Parayı ödüyorsun, bekliyorsun, giriyorsun. Bu kadar. Ona kadarmış bu arada. Aynen. Köpek balıkları daha sonrasında büyük ihtimalle gelmiyorlar artık. Bu Beslemiyorlar. Besledikleri için geliyorlar bu arada. Biz kendileri geliyorlar sanmıştık. Yok aynen. Bayağı Sırayla bayağı karides besleye attılar. besleye götürüyor. Bütün şeylere gezdiriyor. Bekleyen teknelerin yanından şey yapıyorlar. Öyle yani genel olarak. Süreç böyle genel olarak ama deneyimden biraz bahsetmek Yani gerekirse. inanılmaz. Ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Yani mutlaka insanın hayatında bir kere yapması gereken bir şey yani bu. Yani senelerce beklediğime değmiş. Evet inanılmaz. Yani videoları çektikten sonra sağ olsun teknede bir tane arkadaş vardı çalışan. Siz dedi girin ben uzaktan sizi çekeyim dedi. Dönünce bir otele ufak kameranın ekranından baktık da inanılmaz şeyler gözüküyor. Siz de izlemişsinizdir siz de biraz önce bunları, büyük ihtimalle. evet, şu anda siz de bunları izlemiş olacaksınız bunları dinlerken. İnanılmazdı. Ben Deniz dediğim de gibi, çok güzeldi bu deniz arada. de inanılmaz. Yani acayip ya. Hiç bence mutlaka gelinmez. Ya buralara zaten geliyorsanız mutlaka yapın. Evet. Şu anda daha az geliyormuş balina köpek balığı. Maksimum 6-7 dedi bu ay. Evet. Sanırım Aralık mı dedi? Bir ay Hatırlamıyorum. söyledi. Şimdi yalan olmasın siz daha iyi araştırın. Başka bir ay için 14-15 tane falan Aynen. gibi bir şey söyledi. Ama o da Zaten- çok iyi olmayabilir işte. Her tarafımda olmasını istemezdim. Biraz Evet. gerilebilirdim. Ben Yani- ilk başta can yeleğimi çıkartmayayım diye düşündüm. Sonra suya girince çıkarttım. Tutunuyordum. Ceyhun dedi ki gel beraber gideriz. Tutunmayı bıraktım. Çünkü bir taneyle bile daldığında bazen böyle o sana doğru dönüyor ya da o tarafa doğru geliyor. Değmemek için yaklaşmak yasak. Bir de hayvana değmek istemiyorsun doğal olarak kendi Tabii. ortamı. Uzaklaşmaya çalışıyorsun. Yani etrafında 4-5 tane falan olduğunda çok zor olur. Değmemeye çalışırken Evet, gerilebilirsin. bayağı sıkıntı Ben olur. mesela kuyruğuna çok yaklaştım. Ceyhun önden gidiyordu. Orayı herhalde sen elinde çekiyordun o sırada. Evet. Kuyruğuna aşırı yaklaştım. Böyle dokunsam mı dedim. Şey demişlerdi işte her tarafının çok farkında olduğu için bir anda aniden hani kuyruğuyla vurabilir. Yapmayın ya, ellemeyin. Hem hayvanı huzursuz etmeyin hem de kendiniz için. O yüzden sonra vazgeçtim ama o kadar yakınımdan geçti ki kuyruğu böyle şöyle yüzdüm. Bir de videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum da çok büyük yani inanılmaz büyük. Evet. Yani dev gibi bir Yüz şey. bitmiyor. Yanına gitmeye çalışıyorum böyle kuyruğundan. Aynen. Ki bundan çok daha büyüklerini gördüm ben vardı Evet. yani bu da yeterli. Çok inanılmaz bir deneyimdi Çok bizim için. tatlıydı. Bir de suyun üstünde de gözüküyordu. Ağzını açıyor yemek çekiyor falan Yerim böyle. seni. Çok iyiydi bu kadar bununla ilgili size anlatacaklarımız. Mutlaka ben gelin derim yani. Ben bir şey diyemiyorum. Okey o zaman Ağlayacağım şimdi. evet bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Evet, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biz çekerken çok keyif aldık Evet gerçekten. inanılmazdı. Böyle Zorlu bir süreç film oldu. galası gibi. Çok zorlu bir süreç oldu. Buraya geldik otel her şeyi anlattık zaten Otel. size. Buyurun otel. Aynen öyle çadırımız falan. Ama değdi vallahi o suya girdikten sonra her şeyi unuttum ben. O zaman görüşmek üzere. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Tabii. Beğenelim. Yorum yapalım. Eşe dosta yollayalım. Abone olalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Evet. Bildirimi açabilirsiniz oradaki zili açabilirsiniz. Bildirim almak isterseniz. Biz O gezmeye devam edeceğiz. Aynen. Bizimle Görüşürüz. geziyorsun. Görüşmek üzere. Bye bye.